Merhaba arkadaşlar. Ben Koççu.com'dan Hüseyin Akdoğan. Bu video kaydını Koççu.com'da Elasticsearch'e dair yazdığım bir dizi yazının finalinde ele aldığım konuların görsel olarak da pekiştirilmesi ve Elasticsearch'ün bir web uygulamasında kullanımını örneklendiren şu an ekranda gördüğünüz web uygulamasını size tanıtmak amacıyla oluşturuyorum. Bu videoyu izleyip yazıları okumamış ya da Elasticsearch hakkında bilgisi olmayanlar için kısaca Elasticsearch nedir, ne işe yarar gibi sorulara belki cevap vermekle başlamamız gerekir. Elasticsearch arkadaşlar Big Data dünyasına has problemlerle baş etmek için geliştirilmiş araçlardan birisidir. Açık kaynaktır, dağıtık ve ölçeklenebilir bir tam metin yani full text search engine'dir. Tam metin arama motorudur ve aynı zamanda bir veri analiz aracıdır. Belge yönelimlidir Elasticsearch arkadaşlar. Yani bu şu anlama gelmekte. Her bir kayıt Elasticsearch'te bir belgedir. Yapılandırılmış bir JSON belgesidir. Yine önemli bir bilgi Elasticsearch'e dair RESTful API'ye yöneliktir Elasticsearch. Bütün eylemleri hemen hemen her eylemi RESTful API ile HTTP üzerinden JSON kullanarak gerçekleştirmek mümkündür. Zaten Koçu.com'daki makalelerde temel core operasyonları, basic operasyonları Client URL library ile örneklemeye çalıştık. Detayları o yazılarda mevcut, bakılabilir. Burada HTTP demişken şu noktanın üzerinde durmak gerekir. Şu an web uygulaması çalışır vaziyette ve bu bir Elasticsearch instance'ı. Bakın burada görüldüğü gibi bu instance'ın ilişkide olduğu HTTP portu 9200 olarak görülmekte. Şimdi uygulama dizinini de size göstermek istiyorum. Yazılarda ele aldığımız cluster ve node, düğüm yapılarını daha iyi anlamak adına bu uygulamayı daha önceden çalıştırdığımız için, şu an çalışıyor olduğu için burada bir data klasörü görünüyor. Bu arkadaşlar Elasticsearch'ün depoladığı dokümanların yani verinin altında yer aldığı ana dizindir, kök dizindir. Data klasörünün hemen altında burada cluster'lar yer alır. Aksi belirtilmedikçe Elasticsearch'te default cluster name Elasticsearch'tür. Burada da Elasticsearch isminde bir cluster'ımız var. Onun altında node klasörleri yer almakta. Tek bir node var şu an gördüğünüz gibi. Ve bu node içinde de işte endekslerimiz yer almakta. Tek bir endeksimiz var. Koçu.com endeksi. Şimdi ben terminalden yeni bir instance çağırdığımda, çalıştırdığımda neler olacak onu size göstermek istiyorum. Evet, bakın yeni bir instance başlatılıyor ve buraya hemen ikinci bir düğüm, ikinci bir node oluşturuldu. Ve şimdi içine baktığımızda da görebileceğiniz gibi diğer nodda yer alan arkadaşlar endekslerimiz, bizim tek bir endeksimiz vardı. Koçu.com. Bu buraya replike edildi. Yani bu şekilde node sayısı arttırıldığında konfigürasyonda aksi belirtilmemişse veriyi Elasticsearch replike etmekte. Ve yine terminal üzerinden şimdi bir get isteğinde bulunacağım. Bakın önce şunu göstermeliyiz. Burada bu instance'ın portu da 9201. Şimdi 9201 portu üzerinden bir get isteğinde bulunacağım. Ve doğal olarak çünkü replike edildi veri.
ilgili kayda oluşacağım. Örneğin bir ID değeri 1 olan dokümanı talep edeyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi erişebildik. Bu port üzerinden bu dokümanında herhangi bir değişiklik yaptığımda ya da yeni bir kayıt eklediğimde de diğer noda, yani 0 numaralı noda, dolayısıyla 9200 portunun dinlendiği noda da bu yansıtılacak, anında replike edilecektir. Bunun kavranması önemli arkadaşlar. Bu yüzden bunun üzerinde duruyorum. Burada terminal üzerinden yapılacak operasyonların detaylarına girmiyorum. Çünkü yazılarda bunları uzun uzun ele aldık. Tekrar ben web uygulamasına dönmek istiyorum. Bu web uygulaması da arkadaşlar yine Koç.com'daki makalelerde tanıtmaya çalıştığım arka planda Java API kullanmakta. Bütün operasyonları Java API üzerinden yürütmektedir. Faces'la inşa edildi bu örnek, ancak farklı bir Java Web Framework'ü de kullanılabilirdi. Burada Elasticsearch bakımından herhangi bir zorunluluk ilişkisi söz konusu değil. Temel operasyonları yerine getiriyor bu uygulamada. Belge ekleme, güncelleme ve silme gibi. Ekstradan full text search konusunu deneyimlemek, canlı olarak görebilmek adına bir de böyle bir sorgu kutucuğu buraya yerleştirdim. Burada gördüğünüz gibi bütün alanlarda bu sorgu işletilmekte. Burada da query string kullanıldı Elasticsearch'ün. Query string arkadaşlar bize, işte kod tarafında burada görülüyor. Query string bize arkadaşlar belirlenen alanlar üzerinde sorgu operasyonlarını yürütmemizi sağlıyor. Default olarak bütün alanlar üzerinde sorgunun çalıştırılmasını sağlıyor. Ayrıca Joker kullanma imkanı da bize veriyor. Burada da gördüğünüz gibi yıldız Joker'ini kullanarak, ki bu boşluk da dahil, herhangi bir karakter anlamına gelmekte. Yani girilen ifadenin öncesinde sonrasında ne yer alırsa alsın eşleşen kayıtları bize döndür anlamında oluyor bu. Ve bu şekilde de gördüğünüz gibi bütün alanlar üzerinde full text search burada deneyimlenmiş oluyor. Prime Faces bileşen kütüphanesini kullandım. Burada Data Table'da bu dokümanları, unutmayın Elasticsearch'te her bir kayıt bir JSON belgesiydi, dokümanıydı. Bunları burada listelemek için değil ama Data Table'ın, Prime Faces'ın Data Table'ın sağladığı fonksiyoneliteden tam olarak yararlanabilmek için POJO'lara dönüştürüldü belgeler. Bunun da detayları kodda mevcut. Kodu incelediğinizde görebileceksiniz. Burada Data Table üzerinde seçim işlemleri burada anında gördüğünüz gibi form alanına yansıtılıyor ve işte güncelleme ve silme gibi operasyonlar da yapılabiliyor. Şimdi basit bir kayıt girip bunun üzerinde bir güncelleme yapıp ardından bu kaydı silerek videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. İfade ettiğim gibi, daha doğrusu makalede, final makalesinde ifade etmeye çalıştığım gibi, buradaki temel amacım aslında Elasticsearch'ün bir web uygulamasında dar boğaz riskinin en çok söz konusu olduğu veri tabanı operasyonları bağlamında bize sağlayacağı avantajlar konusunda size fikir verebilmek. Kurumsal bir uygulamada yüksek trafik alan, dakikada yüzlerce belki binlerce isteğin söz konusu olduğu bir uygulamada her defasında veri tabanına gidip gelmek bu anlamda bir darboğaz riski oluşturabilmektedir. İşte Elasticsearch bu tarz durumlarda bizim için çok hayat kurtarıcı, elverişli bir araç olmakta ve bu örnek uygulamayla da bunu nasıl sağlayabileceğimize dair daha doğrusu size fikir vermek, aydınlatmak anlamında bu uygulamayı geliştirdim. Gördüğünüz gibi kaydımızı girdik. Kaydımız hemen Data Table'a yansıtıldı. Bunun üzerinde bir güncelleme işlemi yapalım.
New content diyelim örneğin. İşte güncellendi ve son olarak da remove operasyonunu görelim. Bütün bunları sağlayabiliyoruz. Burada bir bütün dokümanları getir gibi de bir butonumuz var. O da var olan bütün kayıtların listelenmesini sağlıyor. Böyle simple, basit bir uygulama fakat umut ediyorum size bu anlamda fikir verecektir. Bu uygulamayı arkadaşlar GitHub hesabım üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi Elasticsearch isminde bir repository. Şimdilik Elasticsearch'e dair ifade edebileceklerim bunlar arkadaşlar. Bir başka vesileyle tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.